Sen de kimsin? Ne arıyorsun burada? Asker. Ben gemisi o vahşi korsan Barbarossa tarafından batırılmış zavallı bir kaptanım. Neptün bana acıdı da bu sandalı gönderdi. Yüce Neptün. Yardımsever. Neptün sağ olsun. Dur! Bir adım daha atarsan ateş ederim. Beklediğin kabahat. Sessiz ol. Eğer tez hareket edebilirsek gemiyi ele geçirebiliriz. Sen de kimsin Yiğit? Barbaros Hayrettin. Haydi bakalım yiğitler. Afiyet olsun. Allah. Ya şu iskorbit belası olmasa ağzıma bile sürmem bunu yeminle. Vallahi diyorum. Tüylerim diken diken oluyor eşklikten ya. Sürmeyeceksin de ne yapacaksın be ya? Ha? Ne baba yiğit Leventler gitti o bela hastalıktan bir bilsen oğlum. Ye aslanım ye. Sen bize rahmetli orucun emanetisin. Bana bak. İskorbitten mefta olursan baban yakama yapışır öbür tarafta yeminle. Mesela iskorbitten korktuğumdan değil, Allah billah sevdiğimden yok. Baba. Sevdiğinden yiyormuş. Yiğitliğe de leke sürdürmeyecek aklı sıra. Ya Hayrettin amcam da gecikti. Gidip baksak mı? Şş, bana bak, oyun bozanlık yapmak yok ha. Senin amcan ne dedi? Ben o keferinin gemisini tek başıma alırım dedi mi? Dedi. Hadi alsın da görelim o zaman. Reis, deli doluluğundan bir laf etti. Sen de uzatma işte. Bırakalım da mortumu çeksin. Hiçbir şey olmaz ona ya. 9 canlıdır o. Hem ana şu tekelinin yatağına iddiaya girdik. Vallahi billahi almazsam içimde kalır ha. İçinde Müslüman esirlerin olduğu bir gemiyle Granada'ya dönmek istemiyorum baba. Mecbursun. Bir sonraki ticari gemi 1 ay sonra gelecek. Korkuyorum, anlamıyor musun? Korkacak bir şey yok Valeria. Esirlerin hepsi zincirlenmiş vaziyette. Ayrıca birkaç asker de yolculuk boyunca sana eşlik edecek zaten. Ama nasıl rahatladım. Ya o Barbarossa denen haydut esirleri kurtarmak için yolumuzu keserse? Gemileriyle sürekli buralarda dolaşıyormuş diye duydum. Barbarossa mı? 10 kişi için ta Cezayir'den kalkıp bu zahmete katlanacağını hiç zannetmiyorum. Bu gemi neden bu kadar açıkta bekliyor? Kıyı çok sığ olduğu için Valeria. Sızlanmayı kesip bin artık kayığa. Kaptan Hierro, Vali Hazretleri, kızımı size emanet ettiğimin farkındasınızdır umarım. elbette sinyor. Endişeye lüzum yok. Kızınız emin ellerde.
Misafirlerimiz var reis. Alesta bekleyin. Gelen mühim birine benziyor. Onu almadan gitmek olmaz. Hey! Hey! Yardım etseniz almak herifler. Kaptanınız geldi. Merdiven at. Baş üstüne kaptan. Hadi. Buyurun Leydim. Tanrım. Barbaros. Tanışıyor muyuz kaptan? 2 sene evvel Mallorca'da gemimi batırıp beni denize atmıştın. Sen gibi barbarı nasıl unutabilirim ki? Akıbetin gene aynı olacak. Ateş etsene! Olio valisinin kızını kaçırmakla büyük hata ettin haydut herif. Bunun bedelini fena ödeyeceksin. Mühim biri olduğunu tahmin etmiştim. Evali'nin kızı da aramıza katıldığına göre yola çıkabiliriz. Hadi Leventler, çapa alın. Yelkenler fora. Kaptan, çelikilere söyle sakın peşime takılmasınlar. Yoksa valinin kızını köpek balıklarına yem ederim. Adios kaptan. Bon voyage. Ne oluyor geveze çavuş? Ne diyor bu? Anlamıyorsun sen de şunun dilinden be. Çipo diyor Çipo. Hayrettin'in şahini. Geliyor be. Çipo. Özledi mi beni? Hey aslanım. Koca kalyonu almış be. Ay deli adam vay. Amcam dediyse alır. Allah'ım sana şükürler olsun. Yahya, Kazan mübarek olsun amca. sağ ol yeğenim. Helal olsun be Hayrettin. Gazamız mübarek olsun yiğitler. Sağ olasın reis. Geveze. Yine kafirin yüreğine ateşini saldım mı Hayrettin'im? Tabii sen. Dur bakayım şöyle söyle şimdi. İddiayı kazandığıma göre hak ettin mi Tekelün'ün yatağını? Al hadi al. Ananın aksiti gibi helal olsun hadi.
şey basit bir iddia yüzünden miydi yani? Saçmalığa alet olduğuma inanamıyorum. Bu da kim be? Mühim bir valinin kızıymış. Gülün diye söylemedim Salih. Vallahi valinin kızı. Ya. Dalganızı geçin bakalım. İspanyol gemileri üstünüze gülle yağdırırken göreceğim ben sizi. Babam çoktan Amiral Portundo'ya haber vermiştir. Ya şimdi belli oldu adamın kerrakesi. Hadi yedi al. Babasına bir tebbet okuyalım da tam olsun bari. Lanet olsun sizin gibi haydutlara. Granada meydanında kaza bağlanıp yakılırken karşınıza geçip içkimi yudumlayacağım. Beni iyi dinle valinin kızı. Bizim sancağımızın üstünde ne yazıyor biliyor musun? Nasrun minallahi ve fettun karib ve beşiril müminin. Yardım Allah'tandır ve fethi yakındır. Müminleri müjdele. Müminleri müjdele. Yani diyeceğim o ki, değil o Müslüman. Bir Müslümanın sakalının teline zarar verirseniz, karşınızda beni ve reislerimi bulursunuz. Bizim davamız mal mülk davası değil. Bizim yolumuz uhraya. Hayrettin'im. Bu hava koptu kopacak bir an evvel yola düzülelim. Haydi Leventler, bira bismillah, yelkenler fora. Fırtına geçene kadar güvenli bir koy bulup sığınalım. Sonrasında yola koyuluruz. ...200.000 Venedik Dükası. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun tacını giydiğimde... ...size ve kilisenize hizmet etmekten büyük şeref duyacağım Aziz Papa Hazretleri. Sen ve Isabella beni Mallorca'ya imparatorluk tacı için rüşvet vermeye mi çağırdınız Charles? Asla efendim. Maksadım bu parayı Türklere karşı girişeceğimiz kutsal savaşımızda sizin emrinize vermekti Aziz Papa Hazretleri. Fransa Kralı François'nın da bu hizmette senden aşağı kalmadığını bilmeni isterim. Laf aramızda ondan gelen yardım 250.000 dukaydı. Aziz Pavlus'un başı üstüne yemin ederim ki... ...o adam Türklerle savaşımızda hiçbir vakit yanımızda durmadı. Hatta kocam onu esir ettiğinde Süleyman'a mektup yazıp yalvarmaktan bile utanmamıştı. Böyle bir kişinin sözlerine nasıl itibar edebilirsiniz ki? Yüce Tanrı'nın bana verdiği yetkiyle Kutsal Roma İmparatorluk tacını hanginizin takacağını belirleyeceğim. Hiçbirinize en ufak bir iltimas geçmeden. Hediyen kalsın Charles. Sizleri böyle rahatsız ettiğim için bağışlayın Papa Hazretleri. Ama bu haberi mutlaka duymanız gerekiyordu. Ne oldu Amiral Portundo? Bir felaket efendim. Barbarossa. Oliva'da içinde Müslüman esirlerin bulunduğu gemiyi tek başına kaçırmış. Ne? Ama bu imkansız. Tanrı'nın cezası. Daha fenası, Oliva valisinin kızını da esir almış.
Peşine takılırsak kızı denize atacakmış. Size danışmadan harekete geçmek istemedim efendim. Kutsal Roma İmparatorluk tacını istiyordun değil mi? İşte sana fırsat. Hemen Granada savaş filosundan 3 gemiyle yola çık. Barbaros Cezayir'e varmadan gebermesini istiyorum. Ama valinin kızı... Umurumda bile değil. Barbaros'u sağ ele geçirip bize getirirsen... bu altınların yarısı senin olur amiral. Anladın mı beni? Tek başına gemi çalacak kadar aptal olduğuna göre... Akıncı filondan uzaktasın demektir Barbaros'a. Gör bak şimdi mabadını nasıl tekmeleyeceğim. Amiralim, bize doğru yaklaşan bir fırtınaya doğru gidiyoruz. Geri dönelim mi? Hayır. En yakın koy nerede? Formentera adası amiralim. Barbaros da fırtınaya yakalanmamak için oraya sığınmak isteyecektir. Rotayı değiştirin yüzbaşı. Sen hiç William Tell Deyubi Kefer'in hikayesini işittin mi Hüsrev? İşitmedim paşam. Bu herif sözde 15 arşından oğlunun kafasındaki elmayı vurmuşmuş. O 15 arşından vuruyorsa ben 20 arşından vururum. He? Vurursunuz paşam. O vakit bir tecrübe edelim. Hadi bir de 30 arşın deneyelim. Oğlum. Validem, ok talimindeyim. Rahatsız etmeyin buyurmadım. Susamışsındır. Portakal şerbeti yaptırdım Nigar'a. İçmezsen içime dert olur valla. Buldun mu validem? Oldu paşam. Sen hala burada ok talim et bakalım. Arkandan kuyular kazılıyor, haberin yok. Kuyusu kazılıyormuş, ne bakayım. Sultan Süleyman bizzat oturup bir Hattı Hümayun yazarak Silahdar ağasına teslim etmiş. Silahdar da donanmayı Hümayun'un kadırgalarından birine atlayıp hemen yola düzülmüş. Kaptanı Derya olduğuna göre bilmen icap eder diye düşündüm. Sen kimden işittin bu malumatı validem? Ayas Mehmet Paşa'nın kızı Şükufe'den. Sağ olsun gözümün nuru, seninle baş göz edeceğimi söylediğimden beri beni Asitane-i Aliye'den havadissiz bırakmıyor. Pekala. Hadi sen işine bak. Kemankeş! Sen dediğimi iyi idrak edemedin galiba. Sultan kaptanı deryasından gizli kadırga yollamış diyorum. Nereye gidiyor bu kadırga? Hatta Hümayun'u kime götürüyor hiç merak etmiyorsun. Ediyorum validem. Ediyorum. Kadırganın kaptanını hali hazırda vazifelendirdim. Dönünce bana her şeyi jurnal edecek. Demek haberin vardı. Olmaz mı? Senin şu kufen varsa benim emrimde sürüsüne bereket kaptanlarım var.
Formentara'yı buldun iyi oluyor ya. Yoksa fırtınada halimiz nice olurdu. Dağıtım ya gitti amca. Deryada dalga beşerde hata ve yahyam. Çok şükür. Şükür Rabbimize bak. Yine yiyecek lokmamız var, yiyoruz. Elhamdülillah. Leventler dinlenip karınlarını doyurmuştur. Artık yola çıkalım. İspanyol armadası peşimize düşmüştür. Valinin kızı elimizdeyken cesaret edemezler. Kafirin sağ solu belli olmaz Salih. Tedbirli davranmakta fayda var. Yahya. Şu kıza söyle bir iki lokma bir şeysin. Sonra adım valinin kızını açlıktan öldür diye çıkacak. Amcam bir şeyler zıkkımlansın. Açlıktan ölürse babasına hesap veremeyiz diyor. Onu beni kaçırmadan evvel düşünecekti. Yemeyeceğim işte. Size muhtaç kalacağıma aç kalırım daha iyi. Yerinde olsaydım yaşamaya bakardım. Kaderin insanına getireceği belli olmaz. Ama siz Frank karalarında şuncacık da akıl yok ki. Önce sen bir hanımefendiyle nasıl konuşulması gerektiğini öğren. Bir kere ben bir kadın değil, soylu, Habsburg hanedanına mensup bir kızım. Üstelik adımı da Milanlı Azize Valeria'dan almışım. Yani Senin gibi pis bir haydut muhatabım bile olamaz. Anladın mı? her eşek kendi makamında anırmış. Madem yemeyeceksin, Dur. Peksimet kalsın bari. Soğan ağzımı kokutur şimdi. Haydi toparlanın artık. Yahya, biz Santa Maria'ya geçelim. Haklı çıktım yüzbaşı. Barbarossa burada. Belli ki tek başına değilmiş amiralim. Topsuz bir tüccar gemisi ve bir kadırgayla karşımızda duramazlar. Hemen borda nizamında koyu kapatın. Onu teslim olmaya zorlayacağız. Amiralim, neden top atışıyla ikisini de batırmıyoruz? Barbaros'u sağ ele geçirip bize getirirsen bu altınların yarısı senin olur amiral. Papa Hazretleri Barbarossa'yı sağ salim getirmemi istedi. Papamızın buyruğuna karşı gelemeyiz. Değil mi yüzbaşı? Evet efendim. Başlarda işaret edin. Misafirimiz var. Ne yapıyor lan bunlar? Koyun ağzını kapatıyorlar. Savaş nizamına Leventler. Haydi! Harekata başlıyoruz yüzbaşı. Binbaşı Alfonso gemisiyle koyun ağzında beklesin. Benimle beraber ikinci gemimiz mesafe 50 kulaç oluncaya kadar Baştarda'ya yaklaşacak. Barbarossa'yı teslim alır almaz toplarımızı ateşleyip hepsini cehennemin dibine göndereceğiz. Baş üstüne amiralim. Askerler, savaş pozisyonu olun. Hadi, çabuk. Acele edin.
Santa Maria'ya top koydurmuş. Çabuk topların başına! Çabuk! Çabuk! Bismillah. Ateş! Kalk! Kalk! Vurun şunu! Ne bekliyorsunuz? Bismillah! Ateş! Topçular! Ateş! Ateş! Vurun şunu! Vurun şu Tanrı'nın cezasını! Ver şunu! Amca! Hakkında söylenenler mübalağaymış Barbaros. Sen beni değil, bir fili bile vuramayacak kadar beceriksizsin. Son duan etmeden gebereceksin alçak. Amiral, ben sana ateş etmedim. Yalvar, öldürme beni. Canıma bağışla. Korkma amiral. Benden aman dileğinin canını almam. Git o kralına söyle. Dini İslam'a saldırdığı sürece tepesinden inmeyeceğim. Ne kadar kalesi varsa yıkacak, ne kadar gemisi varsa batıracağım. Haza min fadli Rabbi.
Elhamdülillah Allah'ın inayetiyle bozgun uğrattık düşman. Ama ve lakin şehidimiz çoktur. Baştarda'yı bana bırakıp Cezayir'e doğru yola çıkın. Ben burada Leventlerle kalıp şehitlerimizi gömeceğim. Sen öyle bir başına bırakıp gitmek olmaz Hayrettin'im. Tabii İspanyollar geri dönersin. Dönemezler. Kafir yakasında çoktan matem kopmuştur. Valinin kızını ne yapalım? Ya onu alamadılar diye ağlayıp duruyor zavallı. Denize atacak halimiz yok. Sizinle gelsin. Hadi fazla iyileşmeden yola çıkın. Selametle. Demek o alçak beni tehdit etti ha? Beni! Koskoca İspanya kralı. Sakeni! Kraliyet sancağını bile koruyamadan. Efendim, Barbarossa'yı öldürmemi isteseydiniz, inanın bunu kolaylıkla yapabilirdim. Ama sağ salim getirmemi isteyince... Demek asıl suçlu benim ha? Dikkat et amiral. Ben Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisiyim. Bana iftira atan Tanrı'ya iftira atmış olur. Alın bunu. Durun! Hayır! Durun! Barbarossa'yı öldürebilirim! Yapmayın! Alın götürün bunu. Soylu Papa Hazretleri, kızım Valeria'yı kurtarmak için ne yapacağımızı sorabilir miyim? Türklerin sultanı Viyana kapılarına dayandığından beri uykularım kaçıyor Charles. Bir de bu yetmezmiş gibi Barbarossa Diavolos'uyla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Akdeniz'de elimizden çıkarsa esas o vakit bizleri uyku tutmayacak. O halde bir çare bul. Bir an evvel bu herifin hakkından gelmeliyiz. Efendimiz. Naçizane fikrimi söylememe müsaade eder misiniz? Konuş Isabella. Barbarossa haydutunun hakkından ancak onun gibi bir adam gelebilir. Denizleri yurt edinmiş. Gözünü budaktan sakınmayacak biri. Var mı böyle bir İsa hizmetkarı? Var efendim. Amiral Andre Doria.
Tazılar hazır mı? Ava geç kalmak istemiyorum. Hazırlar Haşmet abi. Aman tanrım bu halinde ne komutan Barbezo? Amiral Doria. Ama sen... Şimdiye kadar ölmem gerekiyordu değil mi François? İndirin silahlarınızı. Bu aşağılık komutanını beni öldürtmek için mi gönderdin? Fransız donanmasının başında artık seni görmek istemiyorum Doria. Ben etrafımda bana tam olarak biat eden adamlar görmek isterim. Ama sen kralının sözünü dinlemiyorsun. Sen benim kralım değilsin. Ben de senin adamın değilim. Anladın mı? Yaptığımız anlaşmaya uymayıp paramı göndermediğin gibi bir de beni öldürmek istiyorsun öyle mi? Barbezo'nun görevi seni tutuklayıp kalyonlarına el koymaktı. Öldürmek değil. Yalan söylediğini bildiğim halde eğer sevgilim doğru söylediğine yemin ederse ona inanırım. Ama sen sevgilim değilsin, değil mi? Seni bırakıp Şalkern'le anlaşmamı engellemek için bana haince bir pusu kurdun. Şimdi akıbetini mi görmek istiyorsun? Bak öyleyse. Andre Doria olmaz. Neden? Her şeyden evvel kendisi Paragöz'ün tekidir efendim. Üstelik şu an Fransa kralı François'un hizmetinde. O halde onu ikna et Charles. Tabii bu sana biraz pahalıya patlayacak ama... ...Kutsal Roma İmparatoru olmak için bu pek de fazla olmasa gerek. Hı? Elbette efendim. Güzel. Bu akşam Roma'ya dönmek için yola çıkacağım. Umarım bir dahaki karşılaşmamız kutsal tacı sana takmak için olur. Charles. Çeneni tutamadın değil mi? Seni papanın önünde müşkül duruma düşmekten kurtardım. Bana teşekkür edeceğin yerde bir de kızıyorsun. Bu bana kaça patlayacak haberin var mı? Andre Doria denen o üçkağıtçı Fransa'dan yılda 60.000 duka alıyor. 70.000'e sana gelir o zaman. Kendisi paralı asker. En çok kim verirse onun için savaşacak. Benim altın madenim mi var sanıyorsun ha? Papa'ya 200.000 duka verirken yanımda değil miydin sen? Neyim var neyim yoksa Türklerle savaşmak için harcıyorum. Doria'ya ayıracak param yok. Charles. François'nın da yok. Doria'ya o kadar parayı nasıl verdi zannediyorsun? Nasıl ödemiş çok bilmiş kraliçem. Venedikli bir bankerden borç aldı. Kimmiş bu adam? Adam değil, kadın. Mia de Luna. Kendisi ona bağlı tüccarlarla elmas ve yakut ticareti yapıyor. Şu anda Venedik'in en zengin kadını. Pekala. Gutenberg'e çağır. Bizzat ben görüşmek istiyorum. Yalnız ufak bir sıkıntımız var. Nedir? Kadının kocasını biz öldürmüşüz. Kendisi Ibiza'dan zorla sürüp çıkardığımız maranolardanmış. Kadının bize pek sempatiyle yaklaştığını sanmıyorum.
Yüce İsa. Ama bir yolu var. Ona kendimi Barbarossa'nın kaçırdığı valinin kızının kuzeni olarak tanıtıp borç isteyebilirim. Seni şuracıkta doğramamam için bana iyi bir sebep söyle. Dur Hayrettin Bey, dur. Ben Sultan Süleyman'ın silahtarıyım. Adım Mustafa. Seni bulmaya Cezayir'e gidiyordum. Yolda Aydın ve Salih reislere rast geldim. Burada olduğunu onlardan öğrendim. Öldürsen yerime demezler. Yalan söylüyorsun. Sana sultanımızın hat düğümü getirdiğimi anlatınca saldılar beni. İnanmıyorsan al bak. Şevketli Sultan'ın fermanı burada. Sen ki Cezayir'i Arap kaidi Gazi Hayrettin Bey'sin. Emri şerifimi alınca acele olarak Südde-i Saadetime gelip beni göresin. Zira bir mühim işte bana lazım kulumsun. Hak Teâlâ seni düşmanlar üzerine mansur ve muzaffer eylesin. Süleyman Şah bin Selim Şah Han. Solaklar. Padişahımızın muhafızları. O vakit sultanımız burada. Sultan Hazretleri seni Avlonya'ya herkeslerden gizli konuşmaya çağırdı. Aman diyeyim, o söze girmeden sen sakın söze başlamayasın.
Barbaros Hayrettin Bey, hoş gelmişsin. Hoş bulduk sultanım. Söyledikleri kadar baba yiğitmişsin. Halin keyfin nicedir? Elhamdülillah sultanım. Size ve ceddinize dua edip İslam çoğalsın diye gücümüz yettiğince gaza etmekteyiz. Eğer münasip görür, müsaade buyurursanız son gazamızda ele geçirdiğimiz İspanyol Kraliyet Sancağı'nı size vermek isterim. Viyana kapılarından, yaklaşan kış yüzünden geri dönmek mecburiyetinde kalmak beni müesser etmişti. Hayrettin Reis. Bu sancak çok makbule geçti. Bu dünyada da, ahirette de yüzün ak olsun inşallah. Bilmukabele hünkârım. Eğer gönlünüzü bir parça olsa da hoş edebildiysem ne mutlu bana. Seni buraya getirmemin esbabın mucibesini merak ediyorsun değil mi? Size yalan söylemem hünkârım. Etmekteyim. Evet. Gel. Gel benimle. Aldığımız havadise göre İspanyol kralı Şarken yakında Roma Cermen İmparatoru olacakmış. Onun ve papasının niyeti Türkleri Avrupa'dan kovmak ve en nihayetinde İstanbul'u almaktır. Ama benim niyetim de Allah'ın izniyle Roma'yı fethetmek ve İslam sancağını onların kalbine saplamaktır. İnşallah hünkârım. Bu savaşın Habsburg Hanedanı ile Osmanlı arasında geçeceği aşikar. Şimdi bu mübarek fethi yapabilmemiz için hem karadan hem denizden Frankistan'ı kuşatmamız lazım gelmektedir. İşte burada sen ve Akıncı reislerin işin anahtarı olacaksınız. Siz nasıl münasip buyurursanız hünkârım. Sen bu suların pirisin Hayrettin. Denizlerde gaza ve fütuhat eylemiş bir savaş gazisisin. Vakti gelip de el an vaziyet değiştiğinde seni kaputanu derya yapacağım. Lalam Pargalı da benim gibi düşünmekte. Ama divandaki vezirlerin sana teveccüh göstermelerini sağlamalıyım. Sultanım, sizin kaputanı deryanınız olmak benim için şereflerin en büyüğü.
Lakin bu pir aciz kulunuz için kendinizi zora sokmayınız. Sen orasını bana bırak. Seni şimdilik daha mühim bir işle vazifelendireceğim. Mustafa. Oda hazır mı? Hazır sultan. İsminizi daha önce hiç işitmemiştim Kontes Julie. Forli'den mi geldim demiştiniz? Evet Bayan Luna. Huzur içinde yatsın. Kocam Rearo Forli düküydü. O ölünce işleri ben devralmak mecburiyetinde kaldım. Garip. Bologna soylularını ekseriyetle tanırım. Affedersiniz. Kedilere biraz hassasım da. Ben pek göz önünde olmayı sevmeyen biriyim Bayan Luna. Çoğu zaman davetlere bile iştirak etmiyorum. Her neyse. Benden istediğiniz para oldukça yüksek bir meblağ. Sakıncası yoksa niçin kullanacağınızı sorabilir miyim? Tabii, hiçbir sakıncası yok. Kuzenim Valeria. Ceneviz gemisiyle yolculuk ederken vahşi bir korsan tarafından saldırıya uğrayıp kaçırıldı. Bu acımasız herif onu geri vermek için ailemden tam 70.000 duka fidye istiyor. Kim bu arsız korsan? Barbarossa. Ya. Demek kuzeninizi Barbarossa kaçırdı. Yoksa onu tanıyor musunuz? O eli kanlı Hristiyan düşmanını kim tanımaz ki? Haklısınız. Kuzenim Valeria, İsa Mesih'in yolundan ayrılmayan iyi bir Hristiyandı Bayan Luna. Bana bu parayı verirseniz Tanrı katında da çok büyük bir sevap işlemiş olacaksınız. Vereceğim Kontes Julie. Ancak bu parayı bana 6 ay içerisinde faiziyle nasıl ödeyeceksiniz? Bunu bilmem gerekiyor. San Giorgio Bankası'ndan 100.000 duka alacağım var. Size söz veriyorum. Parayı alır almaz borcumu ödeyeceğim. Koca San Giorgio Bankası'nın size borcu mu var Kontes Julie? Paranın kimin uşağı, kimin efendisi olacağı hiç belli olmuyor. Haklısınız. Ama yine de sizden küçük de olsa bir teminat almam gerekiyor. Mesela parmağınızdaki şu elmas yüzük gibi. Bergaş, Emret sahip. Kontes Julie'ye 70.000 duka verilecek. Bir vesikayla teslim et hemen. Peki sahip. Size çok müteşekkirim. Bayan Luna. İşte düşmanımız Şerken denen fitnenin yakında kral olacağı topraklar burada. Fitnenin başı Papa Melun'un da onu destekleyeceğine hiç şüphe yok. Allah'ın inayetiyle
Bizim bunlara galip gelmemiz şart. Ama Frenklerin her hareketini evvelden öğrenmez. Ve onları kalkışacakları savaştan evvel zayıflatamazsak bu iş uzar. İşte bu sebepten dolayıdır ki senden bir istihbarat teşkilatı tesis etmeni istiyorum. Adı İtimat olacak. Teşkilat, sen ve sana bağlı akıncı reisleriyle tüm Frank vilayetlerinden malumat toplayıp harekat faaliyetleri icra edecek. Muhakkak ki bu teşkilattan Frank avanesinin de saraydaki vezirlerin de haberinin olmaması lazım gelmektedir. Hatta İstanbul'a herkesten habersiz girip çıkacak, benimle sarayın dışında görüşecek ve bütün istihbaratı sadece bana ulaştıracaksın. Emriniz başım üstüne hünkârım. Sana kolaylık sağlamak maksadıyla has kullarımdan Tüccar Cigalzade Osman Bey'i dil alıp verecek adamları devşirmesi için Venedik'e göndermiştim. Onu bulup vazifeye tez vakitte başlayasın. Cezayir'e dönüp reislerimle konuşur konuşmaz harekete geçelim hünkârım. Vazifeyi layığınca yerine getirebilmek için Cezayir'i bir vakit bırakıp yerine birini ataman ve aileni de payitahta getirmen icap eder Hayrettin Reis. Siz nasıl ister, nasıl uygun görürseniz sultanım. Ailenin Cezayir'de derya tüccarlığıyla iştigal ettiğinden haberim var. Galata'da bir rıhtım vereceğim. İhsan-ı Hümayununuz başım üstüne. Lakin biz gazamızı mal mülk edinmek için değil, sizin, ceddinizin ve ümmeti Muhammed'in hayır duasını almak, İslam sancağını dört bir yanda dalgalandırmak için etmekteyiz. Müsaade buyurursanız, benim sizden başka bir arzum olacaktır. Söyle Hayrettin Bey. Sultanım, benim 15 yaşında Hasan adında bir evladım var. Allah bağışlasın. Allah size bağışlasın. Ben Hasan Endur'una vermek, milletine, devletine hayırlı bir sancak bey olarak yetişmesini arzu etmekteyim. Pek güzel düşünmüşsün. Hasan'ı Enderun'da bil. Galata'daki rıhtım da benden sana hediye. Sakın itiraz istemem. Gazalar eyledikçe beni hayır duanla yad et. Yeter. İşte Sultan-ı Azam beni böyle hayırlı bir işle vazifelendirdikten sonra parmağıma şu yüzüğü takarak Cezayir'e uğurladı. İtimadım yaradanımadır. Hem zergeran hem zernişani ustası olan sensin anacığım. Beğendin mi? Söyle bakalım, güzel mi? Beğenmek ne kelime? Seyyare, belli ki sarayda çok maharetli bir zergeren ustası var. Bu yüzük onun elinden çıkmış. Koca sultan hediye edeceği yüzüğü çarşıdan alacak değil ya. Bir de ben bakayım. Bak bakayım. Arada sırada takabilir miyim baba? Olmaz Hasan'ım. Sultanın emaneti. Sadece baban takabilir. Al oğlum. Demek payitahta gidiyoruz ha? En çok da Süleymaniye Külliyesi'ni göreceğim için heyecanlıyım.
Ben de padişahın sarayını merak ediyorum. Dayı, madem padişah senin arkadaşın, sarayı gezmemize müsaade eder değil mi? Bir sorarız. Çetemi de götürebilir miyim peki? Ne çetesi? Mahalledeki kızlarla kendine çete kurmuş sıpa. Erkeklerle taş salası yapıyor. Bak şuna. Biz bir sağ salim varalım da çeten biri dursun. Hadi kalk bakayım kalk. Devam. Amma da hevesliymişsiniz gitmeye ya. Hevesliyiz tabii oğlum. Sen değil misin? Ben babamla kılıp Hakan'a çıkacağım. Keramet üstü kılıç bile dövdürttüm. Babam gibi cenk edip kaleler fethedeceğim inşallah. Hasan. Sen de İstanbul'a gidiyorsun. Enderun'da talebelik edeceksin. Enderun'a gidip Sancak Bey olacaksın. Senden muradım budur. İstemiyorum Sancak Bey'e falan olmak baba. Benim yerim senin yanındır. Hasan, itiraz istemiyorum. Bak, sultanımızdan ricacı oldum. Gitmezsen yüzün kara çıkar. Ricacı olmadan evvel oğlum koca adam oldu. Onu bir sorayım deseydiniz ya keşke. Hasan. Tamam anne. Size afiyet olsun. Ay bu kime çekmiş ki? Aslında kime çektiği belli tabii ana. Yani armut dibine düşermiş değil mi? Ne vakit gidiyoruz kısmetse payitahta? Yarın. Olmaz, yarın olmaz. Niçin ana? Niçin mi var? Daha eşyalar denk edilecek, kadırgaya taşınacak, limanda işler hale yola konulacak. Değil mi? Tabii ana, yani Nazife'min kitapları için bile bize en az 10 hamal gerek. Aşk olsun abla. Tamam merak etme ben taşırım kendi kitaplarımı. Sultanın bize ihsan ettiği iskele ne olacak? Burada nasılsa öyle olacak. Sen ve Nazife başında duracaksınız. Ben de diyorum ki çarşıda bir dükkan tutarım. Yanıma da 2-3 kalfa alırım. Nasıl olur? Olur anacığım. Nasıl istersen. Oo. Afiyet olsun. Gel Yahya, gel. Otur 2 lokma bir şeye. Tokum amca sağ ol. Aydın'la Salih Reis. Onlarla ne zaman konuşacaksın diye merak ederler. Biraz daha istirahat etsinler. Sonra toplanırız başlarda da. Oğlum ben sana bir şey soracağım. Biz bu Frank kızını ne yapacağız? Bir hal çaresi düşüneceğim. Yahya git bak şu kıza. Yemeğini yediyse eğer yanıma gelsin. Temiz bir urba falan vereyim üstüne. Öyle dolaşıyor eskilerle. Tamam babaanne. Şimdi kurtuluyorum bu pislerden. Hayırdır ya? Nereye? Elin ağırmış ha. Valinin kızı. Yeter ama benimle eğlendiniz. Ya salın beni gideyim. Esiriniz değilim ben sizin. Doğru. Esirimiz değilsin. Misafirimizsin. Siz Türkler misafirlerinize böyle mi muamele ediyorsunuz? Bir odaya kilitleyerek mi? Yani. Senin gibi yabaniyse evet. Sensin yabani. Bir kere ben soylu Habsburg hanedanına mensubum. Of. Belledik. Habire başımıza kalkmanın lüzum yok. Formentera'da şansınız yaver gitmiş olabilir. Ama babam çoktan kralın yanına kadar çıkmıştır. İspanyol donanmasının Cezayir'inizi yerle bir etmesini istemiyorsanız beni hemen şimdi bir gemiye bindirip Oliva'ya gönderirsiniz. Sen o kadar saf mısın? Yoksa numara falan mı çekiyorsun? Donanma falan gelmeyecek. Gelecek. Göreceksin. Kralın babanı o kadar kale aldığını zannetmiyorum. Onun tek amacı amcamı yakalamaktı. O konuda da muvaffak olamadı değil mi? Hayır. Benim ümidimi kırmak için böyle konuşuyorsun biliyorum.
Pekala. Hadi. Gitmekte hürsün. Burçlara kadar gidip İspanyol donanmasının yolunu gözleyebilirsin. Ama gelmeyecekler. Ben de başka yol bulurum. En yakın İspanyol hisarı 100 fersa ötede. Şimdi bu sıcakta oraya gitmenin zorlukları bir yana, yolda karşılaşacağın aslanları da atlatman gerekecek. Ha, bir de o yolun yolcularına saldıran Berberi kabileler varmış tabii. Peki ne olacak benim bu halim? Ömrüm boyunca bu gayrimedeni yerde esiriniz olarak mı yaşayacağım? Dediğim gibi, esirimiz değilsin. Misafirimizsin. Hakkındaki kararı amcam verecek. O vakte kadar... Amcamla sen konuşsan beni hemen göndermesi için. Ha, olmaz mı? Ya sen onun yeğeni olduğun için belki senin sözünü dinler. Bunu söylemek bana düşmez. Hem amcam sen yanımızda olduğun halde üstüne donanma gönderdikleri için iyice hiddetlendi. Ben de daha fazla kızdırmayı göze alamam. Babaannem sana temiz urba hazırlamış. Yemeğini yedikten sonra yanına gidersin. Aha! Ana sözü dinleyip o sülbü kuru karıyla evlenmeseydin... ...şimdi şu konakta boy boy torunlarımla oturuyor olacaktık. Allah'tan talaknamesini verip yolladın da kurtulduk Kiroz'dan. Ama Ayaz Paşa'nın kızı gözümün nuru Şükufem öyle mi ya? İnşallah bir batında 3 erkek evlat birden verecek sana. Hayırlısıyla İşkodra'daki akrabalarının yanından dönse de gidip istesek şu kızı. Paşam. Kemankeş. Sen beni dinlemiyor musun Allah aşkına? Dinliyorum valide. En son ne lakırdı ettim ben? Söyle bakalım. Reis Rıfat Efendi geldiler paşam. Buyursun bakalım. Hayırlı günleriniz olsun paşam. Hoş geldin reis. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sağ olun. Konağa girerken seni gören oldu mu? Hayır Paşa Hazretleri. Kimse görmedi. Ne havadisler getirdin bize? Validen vaziyetten haberdar. Yanında rahat konuşabilirsin. Sultanımız silahlarını Hayrettin'e göndermiş paşam. Barbaros Hayrettin'e mi? Evet. Hani şu her sabah 30 leylek yumurtası yediği söylenen korsan kılıklı herife mi? Vallahi 30 leylek yumurtası yedili ben hiç... Reis. Hatta Hümayun'da ne yazar? Öğrenebildin mi? Maalesef paşam. Maalesef. Silahları aya soracak oldum ama herif beni tersledi. Ben de üstüne varıp huylandırmak istemedim. Hayrettin'in başlardasıyla garp cihetine kürek vurdular. Ben de dönüp size geldim. Tersaneye dön. Benden haber bekle. Süleyman kimseye laf olsun diye Hattı Hümayun yollamaz. Niyeti ne bunun? Ne istiyor Hayrettin'den? Sakın senin yerine kaptanı Derya yapmak istiyor olmasın. Aklıma düşmedi değil validem. Lakin yok. Mümkünatı yok. Divan-ı Hümayun'a bunu kabul ettiremez. Hele ki bir anadan sonra hiç.
Mümkün değil mi? Dedesinin alamadığı Rodos'u, Budin'i fethetmiş bir adam için her şey mümkün. İşin aslını öğrense Ayas Mehmet Paşa öğrenebilir. Vezir-i Azam Pargalı Paşa'ya çok yakın. Muhabbetleri iyi. Geldin mi şimdi lafıma? Sana boşuna mı diyorum şu küfeyi al diye? Payitahta istikbalin olsun. İstiyorsan sırtını illa bir vezire dayayacaksın. Tamam mı paşam? Evet reisler. Burada ne var? Ya işte yazıyor Kodemberg mi ne? Kodimberg. Kodimberg'de ne var? Hoppala. Yuvarlaktır, düz değil. 99'dur, 100 değil. Söylesene Hayrettin, kasabet bastı yeminle. Şalke'nin sarayı var. İşte biz buraya bir casus yerleştirebilirsek bütün malumatı ilk ağızdan elde edebiliriz. Ya iyi de kimi? Şimdi her şeyden evvel bizim saraya sokacağımız bu adamın saraya böyle rahatlıkla girip çıkması icap etmez mi? Evet. O casusu bulacak kişiyi de tanıyorum. Mie de Luna. Venedik'teki tüccar hatun değil mi o? O. Aydın'la gidip konuşacağım. Belki ikna edebiliriz. Ayrıca sultanımızın evvelden gönderdiği Cigadazade Osman Efendi ile de orada buluşacağız. Ah, ben de burada oturur, hamur açarım artık. Tamam tasa etme. Sana da görevim var. Kandiyeli'yi bildin mi? Bilmem hiç. O hokkabaz herif sana gimbal pusulası vereceğim vaadiyle 50 akçemi iç etmişti. İşte o hokkabaz işleri büyütmüş. Roma'da ne kadar hırsız, ne kadar dilenci varsa haraca bağlamış. Sokakta onlar gibi gezip dolaşıyormuş. 100 tane adamı varmış. Ha. Şimdi biz onu bizimle çalışmaya ikna edersek Roma sokaklarında bizden habersiz kuş uçmaz. Bana Roma yolları gözüktü çoktan desene şunu Hayrettin. Venedik, Roma. Yarın sabah Cezayir'den ayrılıp yola çıkıyoruz. Şimdi gidip kadırgaları bir güzel yağlayın ve hazır edin. Hadi. Bir maruzatın mı var Yahya? Valinin kızı. Ağlayıp sızlanmakta da. Hala geleceklerini düşünüyor. Düşünsün dursun bakalım. Eğer almak isteselerdi, çoktan fidye vermek için kapımıza dayanmışlardı. Ben de söyledim. Ama Aması ne? sen bu kıza ne yapmak niyetindesin amca? Kesip köpek balıklarını atmayı düşünüyordum. Sen ne yapmamı istersin Yahya? Bir ay daha bekleyelim. Hala kimseler gelmezse ve kız da gitmek istiyorsa Holeva'ya göndeririz. O kadar bekleyemem. Venedik'e götürüp bırakacağım. Başının çaresine baksın. Amca. Beklesek daha iyi olur. Fikrini almak başka, hüküm vermek başka. Onu da sana bırakacak değilim. Bak kızım, buna kaftan derler. Dışarı çıkarken elbisenin üstüne hep bu giyilir. Nazife tut. Ver ana, bakayım. Misal komşuya gideceksin, kapının önüne çıkacaksın. Bunu giymeden çıkmak yok. Ver bakalım onu da. Bunlar da gömlekli zıbın. Kaftanın altına hep bunlar giyilir. Pek yakışır. Nazife hatırlıyor musun? Vakti zamanında darayı kumaştan diktirmiştim ya ben bunları. Hatırlamam mı ana? Darayı da ne? Anlat.
acemilerinde dokunur. Pek de pahalıdır. Tut. Başlığı da ver. Başlık. Gel bakalım. Ay. Frank kızı demeye bin şahit ister. Maşallah. Çok güzel oldu. Pek yakıştı. Ne yaptınız siz ya? Dilem sen beni şebeğine çevirmişsiniz kızı. Aa, ablacığım sana yakışmıyor diye kimseye yakışmayacak diye bir kaide mi var? Sal olsun. Teyyare, sen öyle bu Akıncı urbalarıyla gezip dolaşıyorsun ya çarşı pazar. Ben seni Yahya'yla karıştırıyorum. Ana. Ben sizin gibi böyle giyinsem İskele'deki erkek milletine acaba laf dinletebilir miyim? Bunun için elbiseye ihtiyacın yok ki abla. Ağzını açtığın vakit herkes kaçıyor zaten. Dilleri bu. Dilleri bak. Vallahi geçme dilleri. Ya yeter! Sizin aptallıklarınızı çekmeyeceğim gibi bu çirkin kıyafetleri de giymeyeceğim. Söyleyin Barbaros'a'ya beni hemen götürüp teslim etsin. Yoksa canıma kıyarım. Hasan. Sen de İstanbul'a gidiyorsun. Enderun'da talebelik edeceksin. Enderun'a gidip sancaklı olacaksın. Akıncı gazilerimiz Tilimsan'da İspanyollarla cenk ediyordu. Hepsi 340 kişiydiler. Ve teker teker şehit düşüp şehadet şerbetinden içtiler. İşte o şehit düşenlerden biri de gazilerin serveri, mücahitlerin reisi amcan Oruç'tu. Şehit düştü haberini aldığımda yemeden içmeden kesin. Kimseyle görüşemez oldum. Aklıma zarar gelecek gibi oldu. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim dedim ve kendimi anca toparlayabildim. Ama karındaşımın ve şehitlerimizin acısını yüreğimden bir türlü çıkaramadım. Ölümü yattığında yastığımın altında, kalktığımda burnumun ucunda hisseden ben, onu ancak abimi kaybedince anlayabildim. Şimdi ailemden, canımdan, kanımdan birisini daha kaybedersem halim nice olur bilmiyorum. İslam'a hizmet yalnız gaza yapmakla olmaz. İlim terbiye etmiş, insanlara da ihtiyacı var ümmetin. Diyeceğim o ki oğul, İster gazaya, ister ilim terbiye et. Gerisi sana kalmış. Evlat, unutma.
Nihayetinde yaşadıklarınla değil, yaşattıklarınla hatırlanacaksın. İçkileriniz beyler. Afiyet olsun. Sağ ol. Şu herifleri daha evvel görmüş müydün Lorenzo? Hangi herifleri? Cenevizli gemiciler olduklarını söylediler. Ama bence yalan. Nereden anladın? Yüzleri hiç güneş yanığı görmemiş. Elleri de kadın eli gibi. Baksana. Ne olmuş yani? Sanki burada içenlerin hepsi Tanrı'nın en dürüst kulları. Ya gevezeliği bırak da gel şu fıçıyı açmama yardım et. Hey Marcella, bana bir içki getir. Marcella! 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 Sultanımız için casusluk edecek 5 adamın isimleri burada yazılı Cigalazade. Onları nerede bulacağım da yazıyor. Hepsi Müslüman Morosko kardeşlerimizden seçtiniz değil mi? Evet ama istersen benim gibi mühtedilerden de adam devşirebiliriz. Yok. Senin kadar bize sadık olmazlar Gabriel. İhtiyaç hasıl olursa bakarız. Lorenzo, adam içkisini içmeden yere döktü. Belki tadını beğenmemiştir. Deminden beri gözüm onda. Bir kez bile bardağa ağzını sürmedi. Sadece Müslümanlar böyle yapar. Bu adam kesin Müslüman. İşte burada. Kaybol. Hiç kimse kıpırdamasın. Casusluk suçundan dolayı seni Venedik Locu adına tutukluyorum. Cigalazade Osman. Bir yanlış anlaşılma olmalı yüzbaşı. Birine benzettiniz herhalde. İlk defa duyuyorum bu ismi. Kimi aradığımızı biliyoruz biz. Tutun! Siz Venedik askeri değil, Rodos şövalyesi köpeklersiniz. Nereye Turko? Üstünü arayın şu pisliğin. Defter yok eller. Taşıyın arabaya. Konuştuğumuz gibi Hasan ağa. Buralar artık sana emanet. Bizimkiler de hazır olduğu vakit onları da Mehmet Reis'le İstanbul'a yollarsın. Gözün arkada kalmasın. Allah'ın izniyle senin yokluğunu İspanyollara hissettirmeden işimizi görürüz. Sen de age olasın. Gözünü pek bir açasın Hasan ağa. Amca, bu herif sana Venedik'ten mektup getirdiğini söylüyor. Luna Hanım'danmış.
Barbarossa, Oliva valisinin kızını esir edip 70.000 duka fidye istemiş. Kuzeni olan Forli Kontesi Julie parasını vermeye hazır. Ama eğer kızı bana teslim edersen çok daha fazlasını onlardan koparabilirim. Tabii ufak bir komisyon almak şartıyla. 70.000 duka ha? Vay yalancı kefereler vay. Vay vay vay. Kurtubalı Lübna'yı bildin mi? Kendisi Müslüman bir ilim kadınıdır. Hı? Bak bu da yangından kurtulan Nüsa. Sizinkiler 500.000 kitap yakmıştı. Beni bunlarla oyalayacağınızı sanıyorsanız aldanıyorsunuz Nazife. Söylediniz mi Barbarossa'ya beni göndermezse canıma kıyacağımı? Abi Sen çık. ama Hemen. Kuzenin olacak bir kontes hakkımda iftira atıp senin için 70.000 duka fidye istediğimi söylemiş. Üstelik seni ona teslim edersen parayı da hemen verecekmiş. Evet, kuzenim Camilla beni pek sever. Kendisi çok zengin bir Malagalıdır. Demek sen buralardayken kuzenin ismini değiştirip kendini Forli Kontesi Julie yapmış. Ben Bak Yahya şahidim. Seni Venedik'e götürüp fidye falan talep etmeden salmayı düşünüyordum. Meğer kabahat bendeymiş. yemin ederim ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Benim de sana ne olacağına dair en ufak bir fikrim yok. Vali'nin kızı. Amca, Birileri bir oyun peşinde Yahya. Venedik'e gidince ilk işim Luna ile konuşup neler döndüğünü öğrenmek. Venedik mi? Reislere söyle. Kadırgalarındaki sancaklarımızı araya edip yerine Venedik bayraklarını tok etsinler. Hemen yola çıkıyorum. Amca. Kızı ne yapacağız? İstanbul'a gelsin sizinle. Tavernada garip bir şey olduğunu görürsem ya da duyarsam size haber vermemi istemiştiniz Bayan Luna. Umarım işe yarar bir şeyler söylersin. Geçen sefer bir Ceneviz gemisinin Kıbrıs'ı korsanlar tarafından kaçırılacağı dedikodusu asılsız çıkmıştı. Biliyorum efendim. Ama bu olay gözlerimin önünde gerçekleşti. Anlat bakalım. Türk bir casus. Rodoslu şövalyeler tarafından yakalanıp götürüldü. Casus kaçarken yakalandı. Tam o esnada da yere bu defteri düşürdüğünün farkında değildi. İşin garibi şövalyeler de bu defteri arıyorlardı efendim. Sana bir şey soracağım Marcella. Adamın Türk olduğunu nereden anladın? Ona götürdüğüm şarabı içmiyordu. Kimseler görmeden yere döküyordu. Bir de onu yakalamaya gelen Rodoslu şövalyeler adama Cigalazade Osman diye hitap ediyordu efendim. Cigalazade Osman. Pekala Marcella. Yardımların için. O domuz Lorenzo'ya benden bahsetmiyorsun değil mi? Asla efendim. Bahsetmiyorum.
burada Lorenzo? Herifin biri Gaspar'la iddiaya girdi. Yenilen taraf karşı tarafa tam 500 florin ödeyecek. Satranç ustası Gaspar'la iddiaya giren bu salak da kim? Tanımıyorum. Ama kaybedeceği kesin. Bakalım burada ne yapacaksın ihtiyar? Buraya gelirsen şahını kıstırırım Gaspar. Bu piyon boşuna mı burada sandın ihtiyar? Üzgünüm Gaspar. Şahmat. Olamaz. Gaspar'ını kaybettim. Gaspar'ı kaybettim. Kaybettim. Nasıl böyle bir şey? İnanamıyorum. İnanamıyorum. Şu zavallı ihtiyara 500 florin kaybettin. Sökül bakalım paraları. Gaspar. Sana 5 kuruş vermeyeceğim moruk herif. Senden 500 florin istemiyorum Gaspar. İstemiyor musun? Sen şu malları pazarda satmaya götüreceksin değil mi? Evet. Şu tabloyu istiyorum sadece. Tablo. 5 para tablo. Derviş, yoksa... Biz verdiğimiz sözü tutarız Lisa. Buyur. Leonardo'nun mirasçıları o ölmeden bu tabloyu bana vermeyip satmışlardı. Oysa amcam Leonardo bu resmi benim için yapmıştı. Sadece benim. Ama anlayamadığım bir şey var. Bana neden yardım ettiniz? Amcam benim de dostumdu Lisa. Onu tanıyor muydunuz? Evet. Amcanız Leonardo, Sultan Beyazıt Han'a mektup gönderip onun emrinde çalışmak istediğini yazmıştı. Sultanımız da kendisiyle görüşmek için beni Floransa'ya gönderdi. Bu sebeple amcanız Leonardo ile bir zamanlar teşviki mesaimiz oldu. Hem yeğenimize bunca acı faydamız dokunmuş. Çok mu Lisa? Allah'a emanet. Aydın, ben Luna ile konuşurken sen de şu silahların bahsettiği taverneye git. Cigalazade Osman'ı orada bulabilirmişiz. Hayrettin'im be. Bu memleket böyle hep devre acet bir kokar. Baksana şu kanallarıma lağım dolmuş. Sen beni dinliyor musun? İyi tamam be tamam. Gidiyoruz işte. Mie de Luna. Hayrettin Barbarossa. Bana gemi alman için verdiğin para nerede? Cenevizli korsanların elinden kurtardığım Müslüman kürekçilere yardım maksadıyla harcadım. Tahmin etmeliydim. Senden nefret ediyorum. Hayır etmiyorsun. Eğer nefret etseydin beni buraya çağırmazdın. En azından seviyormuş gibi yapmaya devam et. Çünkü seninle paran için arkadaşlık yapmayan yegane kişi kim? Sensin. Benim.
İnanayım mı? 70 bin dükayı duyunca kuş olup uçtun adeta. Divit'ini hokkana batırmaktan imtina et bir mektup yazmışsın. Lakin kontes falan yok Luna. Birileri seni oyuna getirip kandırmış. Seni sarayımda görmek benim ve kraliçem için büyük bahtiyarlık Amiral Doria. Benim için de öyle Haşmet Mağab. Umarım Aziz Papa ile bir itilafa varabilmişsinizdir. Demek haberim var. Benim gibi paralı bir asker savaşmayı bildiği kadar siyaseti de yakından takip etmeli. Öyle değil mi efendim? Yoksa nihayetinde yanlış tarafta olup tarihe kaybetmiş bir adam olarak da geçmeyi istemem. Biz de kazanan tarafta olmanızı isteriz amiral. Fransa Kralı François'la bir takım sıkıntıların olduğunu duyduk. Donanma hakkındaki fikirlerine emniyet vermiyorlarmış. Hatta parayla ilgili sözlerini tutmamışlar. Lordçe. 70.000 düka. Emrinde amiral. Sezgilerim çoğu zaman bana doğruyu gösterir Haşmet Mağab. Sizin hakkınızda da yanıldığımı zannetmiyorum. Neymiş o çok inandığın sezgilerin? Sizin yeni kutsal Roma İmparatoru olacağınız. O halde teklifimizi kabul edip İspanyol donanmasının başına geçeceksin. Evet kraliçem. Ama bir şartım var. Ne şartı? Ressamınız Bronzino'yu istiyorum. Kendisi beni denizler tanrısı Neptün yapacak. Kim peki kendine kontes diyen bu kadın? Ne cüretle böyle bir şey kalkışabiliyor? Borcunu ödemeyenlerin ne yaptığından haberi yok mu? Orasını bilemem. Lakin Oliva şehrinde olan bitenden haberdar olan biri. Senin anlayacağın dolandırıcın bir İspanyol. Aman Tanrım. Ben bunu daha önce nasıl görmedim? Kadın İspanyol sarayından. Üzerinde arma var. Sakın kraliçe olmasın. Kraliçe senden borç almak için neden kontes kılığına girsin ki? Çünkü hepsinden nefret ediyorum. Onlar kocamın katili. Hiçbir İspanyola boş vermediğimi bildiklerinden beni kandırıp paramı aldılar. Peki hem intikamını hem de paranı geri almak ister misin? Elbette. Güzel. O vakit beni iyi dinle. Sana bağlı tüccarlar sayesinde bütün Frank vilayetlerinde olan bitenden haberdar olduğunu biliyorum. Eğer şebekeni kullanmama izin verirsen bundan ikimiz de çok karlı çıkarız. Peki. O zaman benim de sana anlatmam gereken bir şey var. Defter nerede? Konuş Turko. Bana casusların isimlerini verirsen sana daha iyi davranacağım. Hatırlamıyorum dedim ya. Günlerdir ağzından bir tek laf alamadık. Boşuna vakit kaybediyoruz Eldar. Defteri bulabilseydin bunlarla uğraşmayacaktık aptal herif. Yüzünü yaraladığım Gabriel denen o muhtediyi bulmamız an meselesi. O bunun kadar dayanamayacaktır. Bir an evvel bulsan iyi edersin. Kral şartlarına eli boş gitmek istemiyorum. Bulacağım. Söz. Bir şey içecek misiniz sinyor? Sen niye gidip gelip bana hep aynı şeyi soruyorsun? Ha? Çünkü burası bir taverna sinyor. San Marco Kilisesi değil. Tabii tabii. O zaman sen bana git bir su getir hadi.
Su? Su. Ne yani şimdi su burada içecekten sayılmıyor mu? Pekala. Suyunuzu getireceğim. Ama içki parası alırım. Senin babanın kenarı şimdi. Bizimle çalışmayı kabul etti. Ay yaşa. Lakin daha evvel halletmemiz gereken müşkül bir vaziyet var. Yunan'ın söylediğine göre Rodos şövalyeleri Cigalazade'yi kaçırmış. Tahminimce devşirdiği casusların isimlerini yazdığı defteri arıyorlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Defter bizde. Bir şey soracağım. Luna bütün bunları nereden biliyor hepsini? Beyhude yere ondan yardım istemedim. Her yerde adamları var. Luna, Rodos şövalyelerinin Venedik'te bir manastır olduğunu söyledi. San Giovanni Manastırı. Cigalazade'yi oraya götürmüş olabilirler. Şimdi bunları giyip biz de oraya gideceğiz. Ne bunlar? Keşiş kıyafetleri. Keşiş olacağız. Tövbe ya Rabbi, tövbe zümre haşa. Vallahi billahi bak ben onların kurbalarını giymem ha. Aydın, sana mürtet ol, dinini değiştir demiyorum. Deriyi geçene kadar ayıya dayı diyeceğiz, o kadar. Tamam. Güzel, hadi. Suyumuz diyor. Su verenlerin çok olsun. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Hadi. Haydi gel. Hadi hop. Tutun bir. Ay. Ay. Hey gidenin kurban olduğum asitane-i şahanesi. Gün gözüyle gördüm ya seni, artık ölsem de gam yemem. Demek yeni ocağımız burası ha? Çok güzelmiş yahu. Şurası ne teyze? Saray Cedid olsa gerek. Padişah orada mı oturuyor? Evet kızım, orada oturuyor. Gel. Beğendin mi? Valinin kızı. Ha burası ha Cezayir. Esir olduktan sonra fark etmez. Fena mı kız? Sıkılma diye seni memleket memleket gezdiriyoruz. Ben Galata Limanı Ketüdası Seyyid Mehmet Efendi. Sultanımız size hoş geldiniz demek için beni vazifelendirdi. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk, sağ olun. Allah sultanımızı ümmeti Muhammed'in başından eksik etmesin. Bizler için ettiği himmet hak katında makbul olsun inşallah. Amin efendim, amin. Hamallar gemideki öteberlerinizi taşıyacaklar. Buyurun ben size tahsis edilen haneyi ve ambarınızı göstereyim. Buyurun efendim. Sağ olun. Osman Bey'i bir an evvel bulmamız lazım. Tabii hala hayattaysa. Rodos şövalyesi. Vah vah vah. Hayrettin'im. Bahsettiğin ayı bu mu be? Baksana herif şu oğluna. Dev anası doğurmuş, kapılardan geçemiyor. Dalga geçmeyi bırak. Hadi takip edelim. Keşiş efendiler. Sizi daha önce kilisemde hiç görmemiştim. Kıyafetlerinize bakılırsa Venedik'in tarikatından olmalısınız. Evet. Evet Aziz Peder. Biz şeye gitmek için yolculuk ediyorduk. Aziz Angus Kilisesi'ne peder. Evet. Marsilya'dan yola çıkmıştık. Gemimiz ikmal alması için durdu. Biz de dua etmek için buraya geldik. Aziz Angus bu. İsmini hiç işitmedim. Nerede bu kilise? Nerede bu kilise? Çok uzakta. Evet Aziz Peder, çok uzakta, Çin tarafında. Yolunuz
Bayağı uzun öyleyse. İsa'nın hizmetkarlarına kapımız her daim açıktır. Buyurun, duamızı birlikte yapalım. Buyurun. Aziz Angus mu? Hem de Çin'de. Ya ne diyeydim ya? Telli Baba Türbesi'ne mi gidiyoruz diyeydim. Geldik peder. Duaya ben başlarım. Siz bıraktığım yerden devam edersiniz. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın. Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahları affet. Bu gece bizi kötü ruhlardan koru ve rahat bir uyku ver. Sana baba diyerek doğmadığını ve doğrulmadığını inkar eden bütün kafirleri Kahhar ismi celalinle kahret. Ve sana yürekten inanan, birliğini kabul eden Hristiyan kardeşlerimize son nefesinde şehadet getirmeyi ve tövbe etmeyi nasip et Yüce Rabbim. Amin. Bana bak. Ne yapıyorsunuz? Burası Tanrı'nın evi. Sen kilisenin Rodos şövalyelerini açmadan önce düşünecektin. Buraya bir Türk getirmişler. Doğru mu? Nerede? Manastırın yanındaki mahzende. Bak. Kilisedesin. Yalan söylüyorsan çarpılırsın. Yok, yok. Nerede bu? Yetişin Türkler burada! Sana çarpılırsın dedik. Evler, limandaki adamlarımız kaçak muhtediyi yakalayıp öttürmüşler. Güzel. 5 tane hain ismini tek tek söylemiş. Şu anda hepsini toparlayıp Şarken'e götürüyorlar. Bu pislikle uğraşmamıza lüzum kalmadı. Seni parçalarına ayıracağım Türko. Her parçanı kilisemizin çanlarına asacağım. Tabii ben önce seni asmazsam. Daha bu ayıyı asacak icat edilmedi. Ayı demeseydin iyiydi Aydın. Kızdırdın hayvanı. Ben senin o iki vuruşta devirdiğin İspanyol askerlerine benzemem Turko. Buradan kellenle ayrılacağım. Hadi bakalım. Unduvan et Turko. Aydın! Annemin dibine kadar yolum var. Çıkalazade Osman Bey, iyi misin? Namınızı bağışlayın yiğitler. Bizi sultanımız gönderdi. Ben Barbaros Hayrettin. Bu da reisim Aydın. Namınızı çok duydum zamanında. Demek sultandı. Gel. İyi misin? Hayvan herif kolumu çıkar. Kıpraşma, kıpraşma. Biz seni taşırız. Merak etme, iyi olacaksın. Hiç merak etme. Devşirdiğin adamların isimlerinin olduğu defteri getirdim. Artık önemi kalmadı Hayrettin Bey. Bana yardımcı olan muhtediyi yakalayıp konuşturmuşlar. Reşmorisko'yu Şarken'e götürüyorlar. Şarken mi? O halde bu şövalyeler Şalken'in adamı. Şarken'in adamı. Merhum herif. Başından beri biliyordu benim Venedik'te olduğumu. Öyleyse sultanımızın planlarından da haberi olabilir. Ne yani? Şimdi payitahtta casus mu var? Yerleştir yerleştir bitmedi be. Şu büyüğü aç bakayım ne varmış onda.
ta Cezayir'den sen döşeğini mi getirdin buraya? Yani koskoca payitahtta sana döşek mi yoktu? Ben illa kendi döşeğimi isterim. Yoksa şeytan girer rüyama. Ne yani seninki okunmuş döşek mi? Okunmuş. Bak oku orada ne yazıyor. Helakla nasıl işledim ben oraya. İşlemiş mi? İşlemiş. Eline sağlık anacığım. Kolay gelsin. Sağ olun. Onlar ne? Ketuda Efendi. Onların şimdi aş pişirmeye vakti yoktur diye imarethaneden bize yemek göndermiş. Allah razı olsun. Allah razı olsun vallahi. Benim sevdiğim bir yemekti inşallah. Seversin kız. Salyanıyla falan. Of of of. Yorulduk da bir ara verelim soğumasın. Evet hadi. Tabii valinin kızına da vermek lazım. Aa valinin kızı deyip durmayın şuna. Onun bir adı var Valeria. Aman neyse ne. Hakikaten nerede o? Ne demek nerede? Valeria. Ben onu eve geldiğimden beri görmedim. Ben de görmedim. Yahu az evvel odasındaydı. Bir bak bakayım. Nerede bu kız? Valinin kızı. Valeria. Kaçmış. Valeria. 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 Ağam kolay gelsin. Eyvallah. Buralardan hiç böyle fren kurbalı bir kız geçti mi? Şu kayıkta gideni mi diyorsun? Valeria. 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 Aptallık ediyorsun Valeria. Bırak peşimi. O kayık seni Oliva'ya götürmez. Oliva'ya gittiğimi kim söyledi ki? Ne yapıyorsun? Size demiştim. Beni babama götürüp teslim etmezseniz canıma kıyarım demiştim. Kendini deryaya atarak mı? Benim için en güzeli bu. Dur 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 dur. Hadi. İyi misin? Ha? Gel, gel doğru. Yavaş. Allah layığını versin Emin senin. Sen ne asi bir kız mısın be? Ben Asya olmasın da. Bilirim, Asya olmasın da. Ne hak ediyorsun onu görürsün. Bizim hakkımıza da nankörlük düştü öyle mi? Az evvel bu olan bendim sanki. Kurtarmasaydın. Çok mu mühim benim hayatım senin için sanki? Mühim tabii. Yani amcam için mühimdi demek istedim. Benim mesuliyetimdeki birinin canına kıydığını öğrenirse bir daha gazaya falan çıkarmaz beni bak. Lütfen bir daha böyle hareketler yapayım ben. Bırak beni babama döneyim o vakit. Ben bu arada yaşayamam ya yalvarırım sana. Kusura bakma. Yapamam. Ama Aması ne? babana bir mektup yazıp Serhat'in yerinde olduğunu, seni merak etmemesi gerektiğini söylersen mektubun ona ulaşmasını sağlayabilirim.
Demek o Türk'ün casusluk yapmaları için tuttukları Moriskolar bunlar. Evet Haşmet Meyap. Birkaç gün önce Venedik'ten getirildiler. Siz Müslümanlar bir vakitler İspanya'nın kanına emen asalaklardınız. Dedelerim sizi o kutsal topraklardan sürdü. Ama hala akıllanmamış olacaksınız ki Süleyman'ın köpekliğini yapmaktan geri durmadınız. Asılıp gebermeden önce bana yalvarır. Pederin huzurunda kutsal kitaba el basıp Hristiyanlığınızı beyan ederseniz belki sizi affedebilirim. Sultanül Azam, Melikül Muazzam, ümmetlerin metbu, Arap, Acem, Rum reislerinin efendisi, emniyetin ve selametin yayıcısı, adalet ve ihsanın koruyucusu, Murat Hanoğlu, Mehmet Hanoğlu, Bayezid Hanoğlu, Selim Hanoğlu, Es-Sultan İbn Sultan Süleyman Han! Ey muzaffer daima! Asın bunları! Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bunları getiren şövalyeler hemen Venedik'e geri dönsünler. Süleyman'ın başka adamları da olabilir. Emredersiniz efendim. Bu zavallı Müslümanlara şarken domuz acımamıştır. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Amin. İstanbul'a bir an evvel ulaşıp vaziyeti sultanımıza anlatacağım. Eğer sarayda bir hain varsa itimat teşkilatını çok müşkül duruma sokar. Bir ihtimal şarken senin burada olduğunu Venedik'teki casusları vasıtasıyla öğrenmiş olabilir. İnşallah öyledir. Bu herifçioğlunun her halükarda ne tertip peşinde olduğunu öğrenmemiz icap eder. Doğru. Kardeşler, artık ayrılık vakti geldi. Yolun açık olsun Osman Bey. Hakkını helal et. Asıl siz helal edin. Helal olsun. Hayrettin'im. Bu Şaki'nin sarayına adam sokmak icap eder derken Allah haksız değilmişsin. Bunu yapabilecek tek kişi var. Mie de Luna. Tüccar şebekesinden itimadın faydalanmasına müsaade etti. Ama Şarki'nin sarayına karışmak ister mi? Burası muamma. Hadi gidelim konuşalım. Ben tek giderim. Bir vakit beraber dolaşmayalım. Hem dikkat çekmeyelim, hem de birimizin başına bir şey gelirse diğeri... Allah! Ağzından yel alsın be! Dikkat et lütfen. Onu Min Hanedanı'ndan alabilmek için koca bir elmasımı feda etmek zorunda kaldım. Bir şeyler yemek istemediğine emin misin? Buraya yemek yemeye gelmedim. Bana yardım edecek misin? Etmeyecek misin? Benden istediğin şey çok tehlikeli. İspanyol kraliyet ailesinden nefret ettiğini zannediyordum. Nefret etmek başka, canını tehlikeye atmak başka. Şarke'nin sarayına göndermek istediğimiz casus yakalanıp konuşursa benim işim biter. Ben ne güne duruyorum? Ben seni korurum. O kadar işinin arasında bana zaman ayıracağını düşünmüyorum. Ama her şeyin bir çözümü vardır. Pazarlık yaparsak anlaşabiliriz. Sen hiçbir şey karşılıksız yapmaz mısın be kadın? Venedik'te ünlü bir söz var Barbarossa. Parasız bir insan yürüyen bir cesettir. Ama benim senden istediğim şey para değil. Ne istiyorsun peki? Bu sene tüccarlarım İskenderiye'den 100 ton baharat getirdiler. Bu baharatları Portekizlere satmak için yüklü miktarda para aldım.
Fakat Venedik Doçu gemilerimin limandan ayrılması için gerekli olan belgeyi bir tührü mührünü basmıyor. Basmaz tabii. Venedikliler oldu mu olası Portekiz'den haz etmez. Bergaş. Mührü bizzat Doç'un basması gerekmiyor. Malikanesindeki odasına girip bunu sen de yapabilirsin. Ne yani şimdi benden istediğim bu mu? Ha? Venedik'in en tepesindeki adamın onlarca asker tarafından korunan evine girmek mi? Evet. Tıpkı bir hırsız gibi. Ben hırsız değilim. Ama korsansın. Senin için çocuk oyuncağı olur diye düşünmüştüm. Çocuk oyuncağıymış. O kadar kolaysa kendi yapsaydı. Rodos şövalyeleri. Ne oldu iblisler? Korktunuz mu? Sizi onu tutup getirin dedim. Bu adamın hali ne böyle? Ha? Bir de ellerini bağlamışsınız. Barbarossa'yı başka türlü zapt edemezdik efendim. Mecbur kaldık. Çabuk çözün adamın ellerini. Ne bekliyorsunuz? Barbarossa! Adamlarımın barbarlığı için senden özür dilerim. Neredeyim lan ben? Venedik'in biraz dışında bir kilisedeyiz. Kim vurdu lan bana? Sen kimsin? Bana gelince adım François. Fransa hükümdarıyım. Şu meşhur kral. Hani sultanımızdan yardım dilenen. Şu Pavya Savaşı'nda Şarken esiri düşen. Ha? Rica etsem o mevzu bahsi hiç açmasak ha? Mersi. Senin kendi isteğinle buraya gelmeyeceğini bildiğim için seni kaçırarak getirmek zorunda kaldım. Ha bir de Şalke'nin de bilmemesi gerekiyordu. Neymiş Şarken'in bilmemesi gereken? O adi herif donanma komutanı Mandra Dorian'ın aklını başından alarak elimden aldı. Alakanı çekeceğini biliyordum. Ben de Şalken'e en iyi cevap olarak Doria'dan kat be kat iyi bir komutanı yanıma alarak verebileceğimi düşündüm. Senden Fransa donanmasının başına geçmeni istiyorum Barbarossa. Sana bu vazife için yılda 50.000 ekü ödeyeceğim. Eğer istersen donanma için gemi bile inşa ettirebilirim. Gel beraber Şalken vampirine sarımsağı gösterelim ha. Ne diyorsun? Açıkçası beni sükût hayal uğrattınız Haşmet abi.
Yani senin gözünde benim bedelim bu kadarcık mı? Haklısın. Haklısın. Senin gibi bir komutana çok daha fazlasını teklif etmeliydim. 50.000 bir kenara. Sana Borges kontluğunu veriyorum Barbarossa. Peki. Tamam. Ayrıca yılda 10.000 ekü ek gelir elde edebileceğin büyük bir arazi. Hala. Hala. O zaman iki itibarlı adam gibi el sıkışalım. Dünya malı uğruna milletimi satacağımı mı düşündün? Beni Andrea Doria gibi haysiyet yoksunu bir adamla aynı kefeye koyma. Tamam mı kral? Senden 1 saat evvel buradaydı. Karşıma geçip beni Schalke'ne nasıl sattığını anlattı. Eğer çabuk olursan Venedik limanında onu yakalayabilirsin. Bana bir at getirin. Adamı duydunuz. Gemilerimizdeki Fransız bayrakları indirilsin. Yerine İspanyol bayrağı dikilsin Teğmen. Artık resmi olarak François'nın buyruğundan çıkmış durumdayız. Emredersiniz Ömer Ali. Sen git mürettebatı hazır et. Ben de bir gırtlağımı satıp geleceğim hadi. Venedik. O kadar güzelsin ki. Keşke Liguria yerine burada doğsaymışım diyorum bazen. Barbarossa. Barbarossa. Venedik'te seni göreceğimi hiç düşünmezdim. Ama itiraf edeyim etkili bir giriş oldu. Ha? Tevekkeli değil. Eceli gelen köpek cami duvarına edermiş. O zaman Tanrı benden yana. Etraf kilise dolu çünkü. Güzel. O vakit ben de kafanı kopartıp kilise bahçesine gömeceğim. Görelim bakalım. Rongar.